Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler istediniz, ben yaptım. Kara buğdaylı poğaça çok istiyordunuz. Ben de sizler için tarifini yaptım. Bir güzel tadına baktım. Gerçekten harika oldu tadı da, kıvamı da. Çok basit. Hem peynirlisini yaptım, hem sadesini yaptım. Buyurun hep birlikte tarifime geçelim. Yoğurma kabıma bir yumurtanın akını, üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Aynı çay bardağı ile ev yapımı yoğurdun suyunu ilave ettim. Daha sonrasında 2 yemek kaşığı dolu dolu katı kısmından da ilave ettim yoğurdun. Bunların hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Yumurta akı, zeytinyağı, yoğurt suyu ve yoğurdun kendisini karıştırdıktan sonra çiğ kara buğday unu, 1 su bardağı çiğ kara buğday unumu ilave ettim. 2 çay kaşığı karbonat ilave ettim ya da 1 tatlı kaşığı karbonat ilave edebilirsiniz. Tekrardan karıştırıyorum hepsini. İyice pürüzsüz bir kıvam alınca ikinci su bardağı çiğ kara buğday ununun öncelikle yarısını ilave ettim. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Onları da karıştırdıktan sonra kıvamına bakarak ekliyorum çiğ kara buğday unumu da. Karıştırıyorum, kıvamına göre ekliyorum. Hepsini birden boca etmiyoruz. Şimdi ikinci su bardağı çiğ kara buğday unumunun da tamamını ilave ettim. İyice karıştırıyorum bunları. Yine böyle pürüzsüz bir hal alana kadar karıştıracağız. Üzerine ise yarım su bardağı glutensiz un ilave edeceğim. Kullandığım glutensiz un ise İstanbul Halk Ekmek Unu'nun sarı paketi olan GNK sarı kutudan. Yine glutensiz unun da tamamını boca etmedim. Azar azar ekliyorum ve karıştırıyorum. Kıvamına bakarak ekliyorum. Şimdi artık elimle yoğurmaya geçtim. Glutensiz unun da tamamını ilave ettikten sonra elimle bir güzel yoğurdum. Bakın yoğurdukça çok güzel şekil alıyor. Yoğurması da çok eğlenceli oldu bu hamurun. Çabucak yoğurabileceğiniz, 5 dakikada yapabileceğiniz bir kara buğdaylı poğaça tarifi oldu. Bakın hamur da çok çabuk toparlandı. Şimdi artık içine istediğinizi ilave edip ben burada peynir ekledim. Elime alıyorum. Yoğurdum hamuru. İyice elimle de şeklini veriyorum. Yani hem yoğurmaya da devam etmiş oluyorum. Daha güzel oluyor pürüzsüz olması için. Açtım. İçerisine tereyağı ekliyorum. Tereyağını da ekledikten sonra hem elimle poğaçanın şeklini vermiş oluyorum. Hem de tekrar da yoğurmuş oluyorum. Şeklini verdim tekrar. Bunu sade yaptım. Sade poğaça şekline verdim. Tepsime koydum. Tekrardan elime alıyorum. Yine aynı şekilde yoğuruyorum. Sonra içini açıp yine tereyağımı ekleyip ve peynir ekledim daha sonra. Ben dolapta kalan kahvaltıda kurumuş peynirlerimi bu şekilde değerlendirmiş oldum. İçine maydanoz da koyabilirsiniz. Dereotu da koyabilirsiniz. Çok güzel olur. Yine aynı şekilde katlıyorum. Hem poğaça şeklini vermiş oluyoruz burada. Hem de pürüzsüz bir poğaça şeklinde almış olacak. Hiç korkmayın. Hamur hiç kırılmıyor, dağılmıyor. Elinizle de düzleyebilirsiniz. Düzeltebilirsiniz etrafını. Bu şekilde hem sade poğaçalarımı hem de peynirli kara buğdaylı poğaçalarımı yaptım. Ve fırın tepsime verdim. Fırın tepsime de dizdikten sonra üzerine ise yumurta sarısını sürdüm. Akını içine koymuştuk. Sarısını da üzerine sürüyoruz hepsini. Daha sonra ise üzerine ben çörek otu ilave ettim. İsterseniz susam da ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli ve nefis bir kara buğdaylı poğaçalarım oldu. İnşallah sizler de denersiniz. Denedikten sonra benimle paylaşmayı unutmayın. Yine istediğiniz tarifler olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Denedikten sonra deneyimlerinizi benimle de paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu şekilde tariflerin yine devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Yorum yaparak, beğeni yaparak yine desteklerinizi esirgemeyin. Bekliyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirdim. Nefis kara buğdaylı poğaçalarım artık hazır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.